Fadime'nin mutfağından herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine harika bir tarifle geldim. Mülföy tadında az yağlı çıtır çıtır bir bohça börek tarifimle sizlerleyim. Bakalım nasıl hazırlamışız. Hamurumu yoğurmadan önce hamurumun ara katlarına kullanmak için tereyağı ve sıvı yağ karışımını hazırlıyorum. 80 gram tereyağın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ederek eritip köpüğünden arındırıp soğumaya bırakıyorum. Bu detay önemli. Yağımız soğusun. Yoğurma kabıma 2 çay kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şekeri alarak üzerine de 1,5 su bardağı ılık suyu ilave ediyorum. Su bardağı ölçüm 200 milim. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullanıyorum. Unun geriye kalan kısmına 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek ilave ediyorum ve hamurumun kalan kısmını elimle güzelce yoğuruyorum. Güzel bir hamur yoğurmak çok önemli. Yaklaşık 10 dakika kadar pürüzsüz güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çünkü hamurumuzu açmada ne merdane ne oklavadan yardım almayacağız. Tamamıyla güzel bir doku gerekli ki hamurumuz rahatlıkla açılabilsin. Hamurumdan 12 adet beze elde ediyorum ve unlamış olduğum tabağımın içerisine bezeleri tek tek diziyorum. Sonrasında üzerine bir poşetle kapatıp hiçbir yerden hava gelmeyecek şekilde hamurumu 15 dakika dinlendireceğim. Arkadaşlar sonrasında açma işleminde de bir 15 dakika dinlendireceğimiz için zaten bu süre aşamasında gerekli mayalanmayı alıyor. Bezelerimiz dinlenirken böreklerimizin iç harcını hazırlıyorum. 150 gram taze peynirin üzerine 75 gram taze kaşar ilave edip karıştırıyorum. İç malzememiz hazır. Bezelere ara ara un serpiştirerek her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum, bir kenara alıyorum. Bütün bezelerimi açtıktan sonra yağlamış olduğum tabağın içerisine ilk hamurumu alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımdan ilave ediyorum. Ardından bir diğer hamurunu üzerine denk getiriyorum. Arkadaşlar yağ fazla olursa da kenarlardan akabilir. Biz yufkalarımızı açma esnasında da elimize o yağı alaraktan tekrardan yufkanın üzerine sürüp açacağız. Yani bu vermiş olduğum ölçü tamdır. Kesinlikle gözünüze fazla gelmesin ve oldukça da hafif bir hamur işi oluyor. Aşırı yağlı değil. Bunu da belirtmek istiyorum.
Yağlama işlemi bittikten sonra üzerine bir poşetle kapatıp 15 dakika dinlendirdim ve ardından dinlenmiş olan hamurları yağlamış olduğum tezgahın üzerine tek tek alarak incecik havalandıra havalandıra, yırtılsa da hiç sorun değil, elimizden geldiğince incecik açmaya özen gösterelim arkadaşlar. Hamurun kenarlarında hafiften kalın hamur parçaları kalsa bile hiç sorun olmayacak. Çünkü bu hamurda 2 çay kaşığı maya kullandık. Mayasız bir hamur olmuş olsaydı kenar kısımları piştiğinde bile sert olurdu. Mayalı hamurlarda bu hiç sorun değil. Yani kenar kısımları hafif kalın kalsa bile sorun değil. Elinizden geldiğince ince açmaya çalışın. İnanın sonuç mükemmel olacak. Videomu buraya kadar seyretmiş olan arkadaşlar, eğer videomun içeriğini faydalı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. Bu sizler için hiç de zor bir şey değil. Ayrıca henüz kanalıma takip değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklemiş olacağım her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsimin içerisine hazırlamış olduğum börek hamurlarımı yerleştiriyorum. Arkadaşlar, bir hamur işi daha fırına gitmeden sonucun nasıl olacağını az çok belli ettirir. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabar kabar börek hamurları elde etmiş olduk. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında fanlı bir şekilde böreklerimizin pişmesini sağlayacağız. Umarım sizler de denersiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir günde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.